Merhaba canlarım. Yurt içinden, yurt dışından aramıza katılan tüm güzel gönüllere hoş geldiniz diyorum, takipçilerime. Eğer bu fal karşınıza çıktıysa belki de evrenin size ulaştırmak istediği bir mesaj vardır diyorum. Aynı zamanda kanalıma yeni gelen izleyicilerimize yönelik de tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi enerjilerinize, niyetlerinize odaklanın ve birlikte falımıza başlayalım. Hayırlısı olsun diyelim ve fincanımızı kaldırdık. Dileğimiz tutmuş arkadaşlar, bu arada bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir göz gezdirmek istiyorum öncelikli olarak. Evet. Ve fincanın dip kısmıyla başlamak istiyorum. Tabağın dip kısmında sıkıntılar sanki bir kenara toplanmış. Bu da bana üzerinizdeki yük olan sorunların yavaş yavaş sizden uzaklaşacağını gösteriyor. Hemen burada ise toplu bir kedi görüyorum arkadaşlar. Şurada bakın. Bu zayıf değil, güçlü ve dikkatli duruyor bu arada. Çevrenizde sezgileri kuvvetli, sizi uzaktan izleyen ya da gelişmeleri sessizce takip eden bir kişiyi işaret ediyor. Aynı zamanda kedi sabrı ve doğru zamanı beklemenin bir sembolüdür. Acele etmezseniz gelişmeler sizin lehinize sonuçlanacaktır diyorum arkadaşlar. Şimdi burada bakın, çok geniş bir yol var ama buradaki şekillere odaklanmak istiyorum öncelikle. Şimdi burada yüksekte duran bir silüet görüyorum arkadaşlar. Elini kolunu yukarı doğru kaldırmış. Sanki bir şey anlatıyor, bir haber veriyor ya da önemli bir konuda söz almış gibi duruyor. Hemen ayaklarının ucunda ise ona dönük başka bir silüet daha var. Bakın şurada. Sanki bu kişi dikkatle onu dinliyor gibi görünüyor. Bu görüntü yakın zamanda önemli bir konuşmaya, size yol gösterecek bir görüşmeye ya da sizden yaşça, daha makamca, daha üstün birinden gelen değerli bir habere işaret ediyor. Sözlerini dikkatle dinlenileceği ve etkili olacağı bir dönem bu arkadaşlar sizin için. Şimdi bu kolunu kaldırmış kişinin bu silüetin önünde çok aydınlık, dediğim gibi az önce, bir yol var. Bu yol bildiğiniz bir otoban gibi. Önün açık. Engellerin tek tek ortadan kalkmasını simgeliyor. Beklediğiniz bir konuda olumlu gelişmeler yaşanacak. Özellikle iş, eğitim ya da özel hayatla ilgili yeni bir kapının açılması ve hayırlı bir başlangıcın enerjisi oldukça güçlü burada. Karanlıkta kalan bir konu aydınlığa kavuşacak özellikle. Ve önünde umut dolu, bereketli bir süreç diyebiliriz bunu arkadaşlar. Şimdi yolun diğer tarafına geldiğimde kanatlarını açmış bu kolunu kaldıran silüete doğru uçan çok büyük bir kuş figürü görüyorum. Kanatları açık, hızla yaklaşıyor. Hayırlı bir haberin, güçlü bir fırsatın ya da kaderinizi olumlu yönde etkileyecek bir gelişmenin habercisi bu. Kuş aynı zamanda müjdeyi ve özgürlüğü simgeliyor. Bu görüntü beklediğiniz bir haberin gecikmeden size ulaşacağını ve önünüzde açılan aydınlık yolla birlikte güzel gelişmelerin peş peşe geleceğini gösteriyor. Enerji oldukça hayırlı ve güçlü arkadaşlar. Şimdi bu kuşun hemen arkasına geldiğimde ise çok net bir kalp görüyorum. Duygularda samimiyeti, temiz niyeti ve gönül ferahlığını simgeliyor. Tam karşısında ise bakın burada bir yelkenli arkadaşlar bu. Ben onu hissettirdi bana. Son hızla kuşa ve kalbe doğru ilerleyen bir yelkenli çıkmış. Uzaktan gelecek hayırlı bir haberi, kavuşmayı ya da gönül işlerinde güzel bir gelişmenin hızla size yaklaştığını gösteriyor. Özellikle mesafeli bir kişiyle görüşme beklenen bir buluşma veya sevindirici bir haber alma ihtimali sizin için oldukça yüksek. Şimdi
Şöyle söyleyeyim, kısmetiniz adeta rüzgarı arkasına almış ve size doğru ilerliyor. Bu sembollerin enerjisi son derece hayırlı arkadaşlar, bu üçü. Şimdiye kadar olanlarda. Fincanımın burasına ve bir dakika. Şimdi tam bunların altında bakın, şurada bir H harfi görüyorum ben. Çok büyük bir H harfi bu. Hatay'ın H'si gibi. Çok net çıkmış. Adı, soyadı veya önemli bir yerin ismi, H harfi bulunan bir kişi işaret edebilir. Bazılarınız için bu harfler gelecek haberin veya yaşanacak güzel gelişmenin kiminle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Önemli bir ipucu olabilir arkadaşlar. Diğer güzel sembollerle birlikte çıktığı için bu harfin enerjisi bu sembollerde oldukça enerjisi dolu gözüküyor. Bakın Y harfi de var burada ve bir de S harfi var arkadaşlar. Y ve S harfleri. Şimdi burada üst kısmında hem bir gemiyi andırıyordu bana, hem de bir timsahı andırdı arkadaşlar. Bunu hem size gemi olarak yorumlayacağım, hem de timsah olarak. Bakın başı burada görüyorsunuz. Ağzı açık değil, gözleri. Bu bir timsahı da andırdı bana. Gemi, yol, seyahat, uzaklardan gelecek haberler ve büyük kısmetleri simgeliyor. Beklediğiniz bir gelişme uzak bir yerden gelebilir ya da hayatınıza yeni bir yolculuk başlayabilir. Kolektif olduğu için kendinize göre yorumlayacaksınız bunu. Timsah ise güçlü ama temkinli olunması gereken bir enerjiyi temsil ediyor. Çevrenizde sessizce hareket eden, niyetini hemen belli etmeyen bir kişi olabilir. Bu nedenle önünüze çıkan fırsatları değerlendirirken acele etmeden dikkatli adımlar atarak bu şekilde hareket ederseniz sizde oldukça fayda sağlayacak. Genel olarak hem büyük bir kısmeti hem de akıllıca hareket etmeniz gereken bir dönemi arkadaşlar burada bize işaret ediyor. Şimdi sanki burada arkadaşlar, sanki burada bir iki üç tane çadır var. Sanki küçük bir köy burası. Kamp ya da bir kamp alanı gibi. Geçici bir süreci, yani bir ortama girmeyi, aile veya dostlarla bir araya gelmeyi simgeliyor. Yakın zamanda kalabalık bir buluşma, davet ya da kısa süreli bir yolculuk gündeminize gelebilir. Çadırlardan birinin üzerinde ise rüzgar balonu bulunuyor. Bakın şurada görüyorsunuz. Bu da ufkunuzun genişleyeceğini, yeni fırsatların önünüze çıkacağını ve size mutlu edecek beklenmedik bir gelişmenin yaşanabileceğini gösteriyor. Şöyle sıkışıp kaldığınızı düşündüğünüz bir konuda adeta yükselişe geçiyorsunuz. Ferahlayacaksınız. Böyle bir dönem var. Oldukça fincanın enerjisi bana umut verici geldi. Çünkü gayet güzel, aydınlık bir fincan diyebiliriz buna. Şimdi tabağıma geçiyorum arkadaşlar. Bakalım tabağımızda neler var. Evet, tabağımıza geldiğimde şimdi burada bir silah benim dikkatimi çekti. Silah her zaman olumsuz anlam taşımaz. Daha çok keskin bir kararın, beklenmedik bir yüzleşmenin ya da kendini savunman gereken bir durumun işareti arkadaşlar. Bakın kabzası görüyor musunuz? Bir silah bu. Bu dönemde sözlerinize dikkat etmeniz ve gereksiz tartışmalardan uzak durmanızda fayda var diyorum. Şimdi silahın hemen üzerinde ise bir E, L, bu hem L hem V harfini bana andırdı. Bu harfler adı, soyadı ya da önemli bir yerin isminde bu harfleri taşıyan bir kişiyi de işaret ediyor olabilir. Bu bazılarınız için bu harfler yaşadığınız gelişmenin kiminle bağlantılı olduğuna dair güçlü bir ipucu da olabilir. Genel enerji olarak doğru zamanda doğru karar verdiğiniz takdirde bu süreci hayırlı bir şekilde geride bırakacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak
Tabağımızın genel enerjisi çok aydınlık. Bu benim bunu söylemek istiyorum size. Dikkatimi çekti. Bu sıkıntıların ardından gelecek ferahı, önünüzün açılacağını ve hayırlı gelişmeleri gösteriyor. Şimdi buradaki silah sembolünün namlusundan uzanan belirgin bir çizgi görüyorum. Yani bakın burada bir telve topluluğu var. Şimdi bu da kararlılıkla atılacak bir adımı, hedefe odaklanmayı ve sonuç verecek bir gelişimi simgeliyor. Şimdi bu hemen bu uzantının ardında ise yarıma yakın bir kalp belirmiş arkadaşlar. Bakın burada görüyor musunuz? Gönül konularında henüz tamamlanmamış bir hikayeye işaret ediyor. Kırgınlık yaşayanlar için bu konuşma bir barışma ya da duyguların yeniden netleşmesi gündemine gelebilir. Kalbin tam dolu olmaması bazı şeylerin biraz zamana ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Aydınlık enerjisi bu sürecin hayırlı şekilde tamamlanacağını söylüyor bize. Tabağımızın aydınlık çıkmış olması. Yalnız burada bir de yılan görüyorum ben arkadaşlar. Dışarıdan fincanın iç kısmına doğru ilerleyen kıskançlık, gizli niyetler veya dikkat edilmesi gereken bir kişiyi simgeliyor. Dışarıdan içeri doğru yönelmiş olması ise bu etkinin sonradan hayatınıza gelebileceğini ya da çevrenize yeni dahil olacak birine karşı temkinli olmanız gerektiğini gösteriyor. Şimdi ancak tabağımızın ve fincanımızın genel enerjisi aydınlık olduğu için bu sembol bir uyarı niteliğinde çıkmış bize. Hem duyduğumuza hemen inanmayın arkadaşlar bu arada. Her duyduğunuzu kulak asmayın diyorum ben. Sırlarınızı herkesle paylaşmayın ve sezgilerinize güvenin. Dikkatli davrandığınız sürece bu enerjinin size zarar vermeden uzaklaşacağını söyleyebilirim. Çünkü tabağımızın içi gerçekten çok aydınlık. Şimdi aynı zamanda burada bir kişi de görüyorum ben. Yani bakın hemen şurada. Bakın bu H harfi bunun altında da çıkmış. Ve sanki bu silahın namlusundan çıkan bu telveye dokunmak istiyor. Yani elini kolunu uzatmış. Sanki buna bu habere mi artık neyse buna dokunmaya çalışıyor. Ve H harfi burada da var arkadaşlar. Sanki şöyle söyleyeyim. Bu görüntü kişinin sizin alacağınız bir karara müdahil olmak istediğine, sizi etkilemeye çalışmasına ya da önemli bir konuda sizinle iletişime geçmesine işaret ediyor. Bu nedenle kararlarınızı verirken kendi sezgilerinizi dinlemeniz ve kimsenin etkisinde kalmadan hareket etmeniz faydalı olacak sizin için. Genel enerji doğru adım attığınızda bu sürecin sizin lehinize sonuçlanacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, fincanımızın sonuna geldik. Umarım uyumlanmışsınızdır. Gördüğümüz tüm sembollerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Unutmayın, fal yalnızca bir yorumdur. En güzelini zaman ve hayat gösterir. Dilerim önünüze çıkan tüm yollar aydınlık, kısmetiniz bol, gönlünüz huzurlu olsun diyorum. Bir sonraki falda yeniden görüşmek üzere. Bu arada kanalımı takip etmeyi yeni gelen izleyiciler, dinleyicilere yönelik söylüyorum. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, çünkü her gün burada her sabah bir fal bakıyoruz. Ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın ve umutla kalın. Hoşça kalın diyoruz efendim.